Merhabalar, Dünya Kupası yolculuğuna devam ediyoruz. A grubunun son takımındayız, Çekya'dayız. Nasıl bir kadro var, nasıl bir takım var? Geniş kadroda neleri görebiliriz? İlk 11 ne olabilir? Oyun yapıları, oyuncular, dikkat çeken durumlar, hocalarıyla geniş bir anlatım yapalım, başlayalım. Çekya belki kendi adıyla Çekya ve Çek Cumhuriyeti dönemindeki performansıyla değerlendirilmesi gereken bir takım ama geçmişte başlarsak 34'te Çekoslovakya'yken final maçına çıkmışlardı. Şampiyon İtalya olmuştu 34'te. 38'de çeyrek finalleri söz konusu. 62'de bir kez daha Dünya Kupası'nda final oynamayı başardılar. 1990'da ise çeyrek finalleri söz konusu. Ardından bağımsızlık kazandılar. Çek Cumhuriyeti oldular. Günümüzde ise Çekya adıyla devam ediyorlar. İyi bir kadro vardı her zaman bu takımda. Yani özellikle şunu söylemek lazım. 2006'da Dünya Kupası'nda yer aldılar. Elendiler grup aşamasında. Ama Rosicki'li, Koller'li, Yankulovski'li o çok iyi kadro vardı. 2008'de Türkiye'nin rakibi olan o kadro çok iyi bir kadroydu. Onları izlemek her zaman keyif veriyordu bizlere. Hocaları Miroslav Kubek hocanın deneyimi çok yüksek. Ciddi bir yaşı da var zaten hocanın. 40 yıllık bir antrenörlük deneyimi söz konusu. Miroslav Kubek'in 74 yaşında çok uzun bir kariyer. 2015'te kazandığı lig şampiyonlukları var. Hocaların en çok tartışılan durumu şudur: modern futbola uyum sağlayabiliyorlar mı? Kubek bunu başardı. 2020 dönemlerinde bile her zaman belli bir seviyede performans gösteriyordu. 2025'te Ivan Hasek kovulduktan sonra göreve getirilen bir isim Kubek. Dünya Kupası'na gitmek pek beklenmiyorken hoca bunu başardı. Takımı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Playoff yolunda Danimarka ve İrlanda'yı elediler. Çok zor bir iş başardılar. İki ülkeyi de penaltılarla geçtiler. Hocanın milli takımlar düzeyindeki ilk tecrübesi olacak bu. Çok enteresan bu anlamda. Yani hoca 74 yaşında ama ilk kez Çekya'da bu milli takımda A takım hocası olarak görev alıyor. Geçmişte pek çok yardımcılığı vardı ama birinci adam olmamıştı. İlk kez bu heyecanı yaşıyor. Kadroya bakarsak iki farklı kadro yapısı oluşturdum. Biri 3-4-3, diğeri 4-2-3-1. 3-4-3 ile başlayalım. Daha doğru olacaktır. Beklentim de biraz bu yönde. Şimdi kalede Hornacek bekliyoruz. Hornacek takımın en değerli oyuncularından biri. Brøndby'de Danimarka'da oynayan bir isim. Mates Kovar'la birlikte bir rekabet halinde. Kovar da olabilir, Hornacek de olabilir. Hornacek çok fazla maçta forma giydi. Ama büyük ihtimalle Leverkusen'deki Kovar'ın 11 alma olasılığı da yüksek diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle oynayacaktır. Martin Wittek stoper. Özel bir defans oyuncusu potansiyeli var ama bir türlü o eşiği aşamadı. Bazı oyuncular potansiyel verirler ama bir seviye yukarı çıkmakta zorlanırlar. Martin Wittek de bize bunu gösteriyor. Sparta Prag'dan Bologna'ya transfer oldu. Deneyim kazanıyor. Agresif, güçlü bir stoper. Takımın bence olmazsa olmaz oyuncularından biri durumuna geldi. Robin Hranak stoper oyuncusu, merkez stoperde takımın en değerlilerinden biri. Sezon boyunca Hoffenheim'da Bundesliga'da forma giydi. Bence iyi bir sezon geçirdi. Özellikle burada fiziksel anlamda ciddi bir seviye katacaktır. Ama geniş alanlarda sorunlu. Hız problemi var. Hranak'ın rakiplerin hedefi olabilecek bir oyuncu. Takımın yükselen bir oyuncusu var. Şalupek. Şalupek sanırım böyle okunuyor. Şalupek. Slavia Prag'ın stoperi, 22 yaşında. Çok potansiyelli bir oyuncu. Bu takımın bence bu sezon bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapması muhtemel oyuncularından biri. Yani sağ stoperde pek çok maçta kusursuzluğa ihtiyaç var. O da bunu vaat ediyor. Ben potansiyel anlamında bu takımın dikkat çekenlerden biri olacağını düşünüyorum. Eğer iyi bir turnuva geçirirse Şalupek bir transfer gerçekleştirebilir. Bence henüz işlenmemiş bir cevher var onda. Önemli bir sakat var. Krejci, yani Wolves takımının oyuncusuydu Vladislav Krejci. Kaptanlık da yaptı bu takımda. Sakatlığı ciddi anlamda sorun yaratabilir. Oynayamayacak durumdaysa, ki ben öyle biliyorum, ciddi anlamda bir defansif problem yaşayabilirler. 3-4-3'ün kanatlarına bakarsak Zeleni Sparta Prag'ın sol kanat bek oyuncusu. Diğer tarafta ise hepimizin çok iyi bildiği Kufal var. West Ham dönemi vardı 5 yıllık. Sonrasında Hoffenheim'a gitti. Her zaman Vladimir Kufal önemli bir oyuncudur. Bu takım için o sertlik katacak bek noktasındaki en değerli oyuncu. Orta sahada Darida beklentim var. 35 yaşında, çok ciddi bir tecrübe Darida. Çekya Ligi'nde oynamaya devam ediyor. Diğer noktada Kubek, Provot gibi isimler var. Yani bu takımın orta saha kurgusu nasıl olacak, bu çok önemli. Örneğin Tomasz Souček 22 yaşında, özel bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu
Ama artık kaptan değil. Çok ciddi sorunlar yaşadı bu takımda Thomas Tuchel. Kasım 2025'te 6-0 kazandıkları bir maç var, CBTR karşılaşması. O maçın ardından taraftarı selamlamadığı için bir kriz yaşandı. Kaptanlıktan alındı, federasyon ceza verdi. Eskisi kadar takımın değişmesi değil Souček. Hocanın ona karşı biraz tavrı var açıkçası, bunu söyleyebiliriz. Yedek kalabilir. Yani Sadilek oynayabilir, Alex Kral oynayabilir. Souček yedek kalabilir. Ama ben her şeye rağmen Souček'ten de vazgeçmesini çok beklemiyorum. Bu takım için özel bir oyuncu. Sol kanatta Pavel Sulč. Çok moralli geliyor Sulč. Yani özellikle bu sezonu çok iyi geçirdi Fransa Ligi'nde. Lyon'a gitmişti. Lyon'da 14 gol, 10 asist, 35 maçta. Pavel Sulc'un turnuvası olabilir. Farklı bir gözle izleyin Sulc'u. Çekya'nın en potansiyelli, en kıymetli oyuncularından biri. Sol kanatta oynayabilir. Hücumun her yerinde, orta sahada, hücum hattında oynayabilir. Sulc'a dikkat edin. Bu turnuvanın bence pek dikkat çekmeyen ama turnuvada fark yaratacak özel oyuncularından biri olarak öne çıkacağını bekliyorum. Pek çok maça damga vurabilir. Pavel Sulč. Forvet'te ise hepimizin çok iyi bildiği Patrick Schick. Bu takımın olmazsa olmazı. Patrick Schick'siz bir Çekya'nın başarma şansı da yok. Anlatmaya gerek olmayan çok özel bir oyuncu zaten Patrick Schick, biliyorsunuz. Arkaya koşuları muazzam, oyun görüşü muhteşem, gol vuruşu ritüelleri çok iyi. Skalası geniş, nasıl vurması gerektiğini, nasıl koşu atması gerektiğini, rakiple nasıl akıl oyunu yapacağını çok iyi bilen bir isim. Bu takımın olmazsa olmaz ismi diyebileceğimiz bir oyuncu. Yedeklere bakarsak da Lozek var. Potansiyel anlamında iyi bir oyuncu adam Lozek ama başaramadı. Yani bir türlü o eşiği aşamadı. 2025'te bir sakatlık geçirdi. Aralıkta dönüş yapmaya çalıştı. Bir sakatlık daha geçirdi. Bütün sezon 3 maç oynayabildi adam Lozek. Haliyle henüz seviye anlamında neler yapacak belli değil. Dünya Kupası'na hazır olması da şüpheli. Seviyesi de şu an çok iyi değil. Haliyle adam Lozek'ten bir beklentimiz var mı? Benim çok fazla yok ama ne olursa olsun potansiyeldir, isimdir. Belki bu turnuvada bir iki maçta fark yaratabilir. Eğer kadroya alınacaksa. Adam Karabek çok özel bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Lyon'da iyi bir sezon geçirdi. Ona dikkat diyorum. Ben kadro yapısı için de belki de aşağılara yazdım ama ya çok değerli bir potansiyel var onda da. Öne çıkması muhtemel isimlere bakarsak Patrick Schick bekliyoruz. Pavel Sulč çok önemli bir isim. Provot, sağ kanat oyuncusu Provot. Bu sağda oynayan sol ayaklı oyuncu. Çekip vurduğu şutlar çok iyidir. Asistleri de çok iyidir. Yani bu takımın hücum hattında hiçbir sıkıntı yok. Sulč, Schick ve Provot bu takımı yukarıya çıkartır, üst düzey bir katkı verir. Defans hattının göstereceği performansla orta sahaların oynayacağı oyun çok önemli. Eğer Thomas Souček iyi bir kupa geçirirse Çekya'dan iyi durumlar görebiliriz. Diğer kadro 4-2-3-1'di. Bu şekilde Schick tek forvet. Sol tarafta Kuseş yazdım ama büyük ihtimalle orada Kuseş olmayacak. Farklı bir isim olur diye düşünüyorum. Sol tarafta Vydra olabilir 4-2-3-1'de. Orta sahanın ortasında Sulč görebiliriz ofansif orta saha olarak. Bu kadro gayet iyi bir kadro. Kupada ne yapar bu kadro Dünya Kupası'nda? Şimdi Meksika'yı mutlaka çıkar diye düşünüyorum. Güney Kore, Çekya. Bu turnuvada A grubunda iki tane takım var. Güney Kore ve Çekya. Bunlardan bir tanesi hayal kırıklığı yaşatacak büyük ihtimalle. Yani Çekya'nın maç kazanma ihtimali var. Bu maçı Güney Afrika'ya karşı kazanabilirler. Böyle bir şey olabilir. Meksika'dan 1 puan alabilirler belki. Yani hesaplar biraz karışık burada. Çekya'nın ilk Güney Kore maçı çok belirleyici olacak. Güney Kore için o kadar hayati değil ama Çekya'nın Güney Kore'ye karşı alacağı bir 3 puan burada işleri alt üst edebilir. İşleri karıştırabilir. Güney Kore'de ikinci maç bir reaksiyon verirse Meksika'ya karşı bu grup çok zor bir grup. Herkesin seviyesi çok yakın. Herkes sürpriz yapabilir. Yani bu grupta kimse 3'te 3 yapamayacak. Bundan hiç şüphem yok. 9 puan çıkmaz bu gruptan. 7 puan bile şüpheli. Pek çok takım burada puan kaybedecek. Averaja kalacak beklentisindeyim. Burada dördüncü olacak takım büyük ihtimalle Güney Afrika gibi gözüküyor. Ama Güney Kore'den de bir beklentim olduğu için, bir sürpriz beklediğim için, orta sahalar biraz zayıf da olsa bir sürpriz bekliyorum onlardan. Her kupada bunu yaptılar. Yine bir şeyler görebiliriz. Çekya çıkabilir mi gruptan? 3. sıradan belki çıkabilir. Çok karışık bir grup bizi bekliyor açıkçası. En zor gruplardan biri öngörmesi. Hiç kolay olmayan bir grup. Sizlerin de Çekya hakkındaki görüşlerini
grup aşamasındaki beklentilerinizi yorumlara bekliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.